Evet, yine bir yürüyüş gezisinden sizlere selamlar. En çok sorunlardan bir tanesi astroloji, kehanet, geleceği bilmek vesaire ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Yani geçen bir izleyicimiz değişik şeyler yazmış, tuhaf şeyler yazmış. İşte cinlerden bilgi alıyormuşuz bilmem ne vesaire gibi böyle abese iştigal bir takım şeyler söylemiş. Arkadaşlar astroloji bir matematik, gökyüzünün matematiği. Bu matematikte ne oluyor biliyor musunuz? Bu matematikte insanlar dünyaya ilk geldiklerinde gökyüzünün bir kombinasyonu oluyor. Bu kombinasyonda sizlerin karakter enerjileri yükleniyor. Yani siz bir takım enerjilere maruz kalarak aslında bu dünyaya geliyorsunuz. Bu dünyaya geldiğiniz tarihteki gökyüzü kombinasyonu sizin bir nevi düşünce, duygu trigger'ınızı oluşturuyor. Yani tetikleyicilerinizi oluşturuyor. Bu tetikleyiciler sürekli tetiklendiği için o düşünceler sizin bir parçanız haline geliyor ve bu düşünceler sizin bir parçanız haline geldiğinde karakteriniz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi sizin o karakteriniz oluşurken arkadaşlar sizin o düşünce yapınız, hayata bakış açınız, değerleriniz, önem duyduğunuz şeyler, önemsediğiniz konular sizin hayatınızın bir parçası olduğu için bunları icra etme yoluna gidiyorsunuz. Bunları icra etme yoluna gittiğinizde yani düşüncelerinizi fiile dönüştürdüğünüzde o düşünceleri, o fiilleri kaderinize taşımış oluyorsunuz. Yani bir nevi karakter demek, kader demek arkadaşlar. Eğer siz karakterinizi değiştirmezseniz kaderiniz değişmez. Ve doğum haritasında o karakter sadece tek bir yere evrilebilir. O da sizin o kombinasyonunuzun aldığı yerlere göre değişir. Neyi amaçladığınıza göre değişir. Sizin bir kariyer hedefiniz mi var gerçekleştirmeniz gereken? Orada mı? Dünya alanında mı kendinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Ruhsal alanda mı eksiğiniz var? Orada mı kendinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz? İşte burada o kendinizi gerçekleştirebileceğiniz potansiyel alanlarınız ve o alanlara gidebilmek hayatınızı kolaylaştırır. Ama o alanlara gidebilmek herkesin haritasında kolay değil. Senin kariyerle ilgili alanında Jüpiter desteği vardır. O Jüpiter desteği ne olacaktır? Seni oraya gitmeni kolaylaştıracaktır. Ama aynı şekilde o Jüpiter desteği bir güneşten kare alacaksa, yükselenden kare alacaksa orada yapacağın kendini beğenmişlik, gurur, kibir oraya gitmeni engelleyecek. Şimdi senin bu kadersel kendini gerçekleştirmenin önündeki en büyük engel gökyüzü değil, kendinsin. Yani gökyüzü senin oradaki düğümünü gösteriyor. Tamam mı? Düğümlenmeni gösteriyor. Ama sen farkındalığın yüksekse, farkındalığı düşük bir kişi insan değilsen o zaman bunları kendi hayatında sorgulayıp da belli bir yön bulabilirsin. Şimdi burada bazı insanlar var doğuştan şanslı olan. Şanslı derken de onların da çok böyle bir takım iyi karmaları oluyor. Neden? Çünkü onların dedeleri zamanında çok iyilikler yapmış oluyor. Bu iyilikler onların önlerini açıyor. Hani dedesi elma çalmış, torunu dişi kamaşmış diye bir laf var ya. İşte burada karşımıza çıkıyor. Şimdi eğer karmanızda olumsuz şeyler varsa bunlar da hayatınızda tamamlamanız gereken enerjiler oluyor ve bunlar da karşınıza şak diye, zınk diye çıkıyor, sizi bloke ediyor. Bunların hepsi doğum haritası analizinde yer alıyor. Peki bu gelecekle ilgili bilgi nasıl elde ediliyor? Sizin karakterinizin evrildiği yer arkadaşlar, sizin karakterinizin evrildiği yer, hayat amaçlarınız, ruhsal tamamlanmalarınızı biz sizin haritanızda görebiliyoruz. Biz sizin doğum haritanızda görebildiğimiz için bunlarla ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Bunlarla ilgili yorum yaptığımızda sizin gitmeniz gereken alan ve sizi blokeleyen alanları tespit ettiğimizde oradaki eylemlerinizin failleri siz oluyorsunuz. Yani siz tamamen bir kaderin içerisinde sürükleniyor değilsiniz. Kaderinizi nasıl değiştirebileceğinizin anahtarı bizim doğum haritası analizlerimizde var. Bazıları çok zor. Bedel ödemeden, bedel ödetmeden olması neredeyse imkansız. Yani biz ödetmiyoruz tabii. Hayat size ödetiyor o bedelleri. Bazıları da aslında çok ufak tefek kilitlenmeler, ne yapacağınızı bilseniz, 2 adım atsanız düzelebilecek şeyler. İşte o yüzden doğum haritası analizi şart. Peki öngörüde nasıl oluyor? Sizin bu gittiğiniz, evrimleştiğiniz alan şöyle düşünün. Sizin bir karakteriniz var. Bu karakteriniz doğum haritasına göre çıkıyor ya. Her anın bir karakteri var. Hani Kur'an'da bir ayet vardır. O her an yeni bir şanlıdır diye. Her anın bir karakteri var. Şimdi senin karakterinin evrildiği doğduğun zaman o zaman diliminde oluşan bir gökyüzü enerjileri var değil mi? Şimdi o gökyüzü enerjileri bir insan gibi düşün, tamam mı? Bir insan gibi düşün. Bundan işte 6 ay sonra, 3 ay sonra o enerji nasıl olacak?
ve o kişi bir insan olsaydı ve sen o insanla karşılaşsaydın onunla senin arandaki ilişki nasıl olacaktı? O seni nasıl etkileyecekti? Nerelerine vurgu yapacaktı? Senin gölge taraflarını, asabiyetini, sinirliliklerini, öfkelerini mi ayyuka çıkaracaktı? Ve bunun gelişiminle beraber kaza mı yapacaktın? İşte kariyerinde başarı mı sağlayacaktın? Seni hırslandıracak mıydı? Moralini mi bozacaktı? Demoralize mi edecekti? Bunu göreceksin. Bu da ne oluyor? Senin geleceğinle alakalı bir durumla alakalı bize bilgi veriyor. Bunu yapmak bir kehanet değildir. Kehanet dediğinizde ben şöyle algılıyorum. Yani adamın bir tanesi özel güçleri var, spiritüel güçleri var. Özel yaratılmış, Tanrı'nın özel kulu. Kendini bu şekilde spiritüel bir kibirle sunar bunlar. Kehanet yaptığını söyleyenler. Hayır, tepe taklak gider bunların çoğusu. Neden gider arkadaşlar biliyor musunuz? İnsan iddia ettiği şeyden sınanır. Özellikle geleceği bilmek gibi bir konudan öyle çok iddialı konuşmamak lazım. Ben astrolog olduğum günden beri bu konuda hiçbir zaman iddialı konuşmam. Ama yaptığım öngörülerin de %99'u da tutmuştur. Tutmayan var mıdır? Var 3-5. Onların da doğum saatiyle alakalı ya da başka bir durumla alakalı başka sıkıntıları vardı. Onlardan kaynaklı. Bunların hepsi %100 tutacak mı? Hayır. Potansiyeller bunlar arkadaşlar. Yani potansiyeller. İşte o potansiyellerin şiddeti iki şekilde oluyor. Bir, senin eylemlerin ve seçimlerine bağlı olarak oluyor ki bunları değiştirebilirsin. Bir de başına gelecek şeyleri sen değiştiremiyorsun. Orada işte kolektif gezegenlerin etkileri, işte sabit yıldızların etkileri oluyor. Ama ne kadar olumlu ya da olumsuz bir durum olsa da ne oluyor? Eninde sonunda sen vereceğin tepkileri değiştirebiliyorsun. Ama burada şöyle bir yanlış algılama oluyor. Tek düze süper bir hayat türü diye bir kavram yok arkadaşlar. Hayat inişli çıkışlı. O Satürn'ün tokadını yemeyen yok. Herkes yiyor. Yani zengin iş adamı da yiyor, fakiri de yiyor. Hayatta en önemsediğin yerlerden sınav oluyorsun. Ve ortalama zaten 33'lü yaşlardan sonra birçok kişinin başına hala konfor alanında gidiyorsa pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeyler oluyor. O konfor alanı deyince illa bir statik olarak da düşünme bunu. Mesela nasıl düşünebilirsin? Kendi kalıpların vardır ya. Doğru zannettiğin düşüncelerin vardır. İşte doğru zannettiğin düşüncelerin ne yapıyor? Yani bunlar aslında bunları güncelleme zamanının geldiğini söylüyor. Bunun gibi düşünebilirsin. Evet, şöyle bir yürüyüş, gezi alanından sizlere güzel bilgiler anlatmaya çalıştım. Hem sizlerle sohbet edelim diye hem de şöyle bir ortamı gösterelim siz değerli arkadaşlarımıza. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiğiniz için, paylaştığınız için ve özellikle de bu videoların işte herkese ulaşmasını sağladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aklınıza gelen sorular olursa bu videoların altlarına yazın. Çünkü videolara gelen yorumların hemen hemen hepsini okuyorum ve video çekilmesi gereken konular varsa bunları tespit edip video çekmeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.